Fadime'den Püf Noktalar Mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar. Dışı çıtır çıtır, içi de bol peynirli olmasından dolayı yumuşacık su böreği lezzetinde börek tarifine geldim. Üstelik hiç mayalanmadan kabartma tozuyla hazırladım. Umarım sizler de tarifimi denersiniz. Denemesini istediğiniz yakınlarınızla videomun linkini paylaşıp ve ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz. Detaylı tarif için videoma geçelim. Böreğimin hamuru için bir yumurta akını yoğurma kabıma alıyorum. Sarısını böreğimin üzerine sürmek için ayırıyorum. 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı süt, 2 yemek kaşığı yoğurdu ilave edip karıştırıyorum. Tarifim için toplamda 5 su bardağı undan 2 yemek kaşığı eksik un kullandım. 4,5 su bardağı undan sonra kontrol bir şekilde unu kullanalım. Bir tatlı kaşığı tuz ve bir paket kabartma tozunu ilave edip tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Kalan unumu da ekledikten sonra hamurumu önce toparlayıp ardından pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar güzelce yoğuruyorum. Masamın üzerine un serptim. Hamurumu masamın üzerine alıp bir sürede masanın üzerinde yoğurdum. 5 parçaya ayırdım. Börek hamurumu 5 bezeden hazırlamış oluyorum. Hazırlamış olduğumuz bezelerimizi un serpmiş olduğumuz bir tepsinin içerisine alalım. Üzerini poşetle sıkıca kapatalım hava almaması için. 10 dakika bu şekilde dinlendirelim. Ara ara un serperek bütün bezelerimizi açalım. Açmış olduğumuz bezelerimizi bir kenara alıp yine de kurumaması için yufkaların üzerine bir örtüyle kapatalım. 5 bezenin 5'ini de açtım, bir kenara aldım. Ardından yağlama işlemine geçeceğim. Arkadaşlar böreğimizin hamurunda yağ kullanmadığımız için yağlamasında bolca yağ kullanıyoruz. Böylelikle hem ara katları belirgin oluyor hem de böreğimiz oldukça lezzetli oluyor. 100 gram tereyağının içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik sıvı yağ kullandım. İlk iki yufkamın arasına iç malzemeden kullanmadım. Sade bıraktım. Ardından diğer her kat için peynir, maydanoz ve kaşar peyniri kullandım. Lor peyniri kullandım. Dilerseniz yağlı taze peynir de kullanabilirsiniz. Aralara da kaşar peyniri serpiştirdim. 100 gram lor peyniri ve 50 gram kaşar peyniri yeterli geldi tarifim için. Ara katları yağlama ve iç harcını ekleme aşamasında videomu kesmedim bu aşamada arkadaşlar. Aklınızda herhangi bir soru işareti kalmasın diye. Umarım bu aşamada sıkılmamışsınızdır. Arkadaşlar her yeni videomda farklı arkadaşlar katılıyor kanalımıza abone olarak. Her birinizle desteğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ve güzel yorumlarınız için. Farklı illerden yazmış olduğunuz yorumlarınız. Tabi bizler eleştirilere de açığız. Ama hele ki olumlu yorumlarınız yok mu? Gerçekten insanı motive ediyor. Daha da bir işime dört elli sarılıyorum. Şimdiden desteği olan herkese ama herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Her zaman Fadime'nin yanında olun.
Bütün yufkaları yağlayıp iç harcını ekledikten sonra ilk yufkamı zarf şeklinde katlıyorum. Bu aşama gerçekten çok keyifli. Hamurumun boşta kalan kısımlarını yine fırça yardımıyla yağlıyorum. İkinci yufkamı da zarf şeklinde katladığım yufkamın üzerine aynı şekilde katlıyorum. Yine boşlukları fırça yardımıyla yağ sürüyorum ve diğer kalan bütün yufkalarım için aynı işlemi tekrarlıyorum. Börek hamurumun katlama işlemi bittikten sonra fırın tepsimin içerisine alıyorum. Fırın tepsimi öncesinden yağlamıştım. Üzerini bir poşetle kapatıp 20 dakika dinlendiriyorum. Dinlenmiş olan börek hamurumun üzerine ellerimle baskı uyguluyorum ve tepsimin dolusunu açıyorum. Arkadaşlar, kullanmış olduğum tepsi ölçüsü 32'ye 40. Dilerseniz büyük boy borcam tepsisinde de hazırlayabilirsiniz. Böreğimin üzerine sürmek için bir adet yumurta sarısı ayırmıştım. İçerisine de bir tatlı kaşığı kadar su ilave ettim ve fırça yardımıyla böreğimin üzerine sürüyorum. Çatalla börek hamurumun orta kısımlarından birkaç yerinden deliyorum. Kabardığında böreğimin her tarafı eşit bir şekilde kabarmış olur. Baklava tepsilerinin taban kısımları geç pişiriyor. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırının en alt tarafında böreğimi pişmeye bıraktım. Böreğim fırından çıkar çıkmaz daha buharı üzerindeyken bir kesme tahtasını alıp dilimlere ayırdım. Şöyle bir diliminin iç dokusunu da sizlere gösteriyorum. Gerçekten çok çok lezzetli oldu. Umarım en kısa sürede sizler de denersiniz. Başka bir günde yeni bir lezzetle tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.